O gün yine sıradan bir gündü. Taşeron şirketimizin müdürü aradı, bir firma malı vermemiş. Hukuki süreç başlatın dedim. Artık büyük şirketiz, bu işler prosedürle çözülür. 2 saat sonra sekreterim geldi. Karşı firmanın avukatı geldi. Bizim avukatla görüşsün dedim. Tam pencereye dönmüş dışarı bakarken onu gördüm. Sarışın bir kadın binadan çıkıyordu ve o ses, tanıdık gelen bir ses, evet. Sekretere sordum, avukatın adı ne? Jale Hanım. O an donup kaldım. Onu affettim ama o beni tanımadı. İlkokul, ortaokul, lise. Hayat benim için hiç düz bir yol olmadı. Hiç cebinde harçlı olmayan bir çocuk hayal edin. Teneffüslerde çocukların içtiği ayran şişelerini toplayıp kantine götüren, depozito parasıyla ders kitabı alan bir çocuk. İşte o bendim. Ama sınıf birincisiydim falan demeyeceğim, değildim. Orta halliydim. Zorunluluktan okuyan bir çocuktum. Nasıl odaklanabilirdim ki? Gecekondudan bozma sobalı bir ev. Engelli bir abla, 2 küçük kardeş. En ağır işlerde çalışan bir baba. Hayatını evlatlarına adamış ama imkanı olmayan bir anne. Onlar mı beni motive edecekti? Özel ders mi aldıracaklardı? Hocalarla geleceğim konuşacaklardı. Elbette bunlar mazeret değil. Bu şartlarda okuyup çok başarılı olanlar da var bu ülkede ama ben onlardan biri değildim. Amacım belliydi. Liseyi bitirip bir an önce çalışmak. Mahalledeki herkes gibi. Yerini de söyleyeyim, İstanbul Esenyurt, namı diğer Esen City. Ama yanlış anlaşılmasın, biz o lüks sitelerin olduğu tarafta değildik. Bir taraf gecekondular, bir taraf yüksek duvarlı sitelerdi. Biz o duvarların dışındaydık ve o duvarların içindeydi. Adı bile farklıydı, Jale. Bizim mahallede Ayşe, Fatma, Zeynep vardı. Jale neydi? Babası aşırı sosyalistmiş. Üniversite yıllarında tutuklu kalmış. Komünizm yanlısı. Benim babama göre militan. Onun babasına göre benim babam yobaz. İki zıt dünyanın iki genciydik. Lise yıllarında yüzü sivilceli, hep aynı kıyafeti giyen, içine kapanık bir bendim. Sınıfta yıldız gibi parlayan ise oydu. Sarışın, mavi gözlü, hem güzel hem zeki hem sosyal. Platonik aşkın ne olduğunu bilmediğim yıllarda tek kelime konuşmadığım ama her gece hayalini kurduğum bir kızdı Jale. Hafta sonları gizlice mahallesinde dolaşırdım. Uzaktan görmek bile yetiyordu. İmkansız bir aşktı. Hiç umudum olmadı. Sadece sevdim sessizce. Yıllar geçti. Okul bitti, en azından benim için. Kahvede okey oynarken Ahmet söyledi. Jale hukuk kazanmış. İçim burkuldu. Bir hafta boyunca hırs yaptım. Ben de okuyacağım. Hem çalışır hem kazanırım. Ama o hırs bir hafta sürdü. Bu iş senin, o iş benim. İnşaatta tuğla taşıdım, işporta tezgahı açtım, ambarlarda hammallık yaptım. Bu ülke bir Avrupa ülkesi değil. Burada her okuyan zengin olmuyor. Her zengin olan da okumuyor. Benim hikayem ikinci gruptaydı. Halde kabzımallık yapmaya başladım. En ucuz sebzeyi bulup en tazesini seçip satmayı öğrendim. Az kazandım ama doğru döndürdüm. Bir manav açtım. Oradan ikinciyi derken bir inşaat işine girdim. Nasıl oldu hala anlamam. Biraz cesaret, biraz risk, biraz nasip. Yıllar içinde müteahhit oldum. Çok badire atlattım. Ailemden kayıplar yaşadım. Evlendim, çocuklarım oldu. Koskoca 35 yıl. Geriye baktığımda o sivilceli, çelimsiz çocuk gitmişti. Yerine sayılı inşaat firmalarından birinin sahibi gelmişti. Evler, dükkanlar, arabalar. Okusaydım belki bir evim, bir arabam olurdu ama mesele bu değil. Eğitim her zaman olmalı. Benimki bir tercih değil, mecburiyetti. Zorluklarla mücadele de imkanları getirdi ve şimdi asıl meseleye geliyorum. O gün yine sıradan bir gündü.
Taşeron şirketimizin müdürü aradı, bir firma malı vermemiş. Hukuki süreç başlatın dedim. Artık büyük şirketiz, bu işler prosedürle çözülür. 2 saat sonra sekreterim geldi. Karşı firmanın avukatı geldi. Bizim avukatla görüşsün dedim. Tam pencereye dönmüş dışarı bakarken onu gördüm. Sarışın bir kadın binadan çıkıyordu ve o ses, tanıdık gelen bir ses, evet. Sekretere sordum, avukatın adı ne? Jale Hanım. O an donup kaldım. 53 yaşındaki adam gitti, 17 yaşındaki çocuk geldi. Arayın dedim, odamda görüşeceğim. Lavaboya gittim, ellerim titriyordu. Ben artık ondan güçlüydüm, daha zengindim, daha statü sahibiydim. Ama kalp yaş dinlemiyor. Kapı çaldı, buyurun içeri girdi. Kendini tanıttı, o konuştu, ben dinlemedim. Aslında hiçbir şey duymadım, sadece gözlerine baktım. Lisedeyken bakamadığım o masmavi gözlere, ama bir şey fark ettim. Hayat da ondan bir şeyler almıştı. O neşeli parlayan kız gitmişti. Yerine ciddi, yorulmuş, mekanik bir kadın gelmişti. Bir noktada dedim ki bu işleri hukuk büromuz hallediyor. Sonra bilerek biraz konuştum. Mahalleden, eski günlerden, Esenyurt'tan. Belki sesten tanır diye, belki bir anlık bakış değişir diye, ama yok. Hiçbir şey olmadı. Beni tanımadı. İçimde garip bir sızı oldu ama bu kırgınlık değildi artık. Firmanız yanlış yaptı dedim. Gereği neyse yapılacak. Başını salladı, profesyonelce teşekkür etti ve kapıdan çıktı. O an fark ettim, ben yıllarca onu affetmemişim aslında. Onu değil, kendimi affedememiş. Yoksulluğumu, çaresizliğimi, konuşamayışımı. O gün kapıdan çıkarken içimde bir şey netleşti. Ben artık o çocuk değildim. Ve onun beni tanımaması benim değerimi eksiltmiyordu. Ama hikaye burada bitmedi. Bir hafta sonra hukuki birimden dosya geldi. Karşı firma uzlaşmak istiyordu ve Jale tekrar geldi. Bir kez daha sakindi. Toplantı sonunda ayağa kalkarken durdu. Bana dikkatli baktı. Affedersiniz dedi. Sizi bir yerden tanıyor olabilir miyim? Kalbim hafifçe kıpırdadı. Gülümsedim. Esenyurt Lisesi dedim. Gözleri bir an büyüdü. Sen dedi. Yok artık, sen o. Adımı söyledim. Ve o an yüzündeki ifade değişti. İnanamıyorum dedi. Sen bu noktaya mı geldin? O cümle var ya, yıllarca içimde büyüttüğüm eksikliği sildi. Bir süre konuştuk, hayatını anlattı, ben anlattım. İstediği kadar mutlu olamadığını, babasıyla ideolojik kavgalar yüzünden hep baskı gördüğünü, başarılarının bile takdir edilmediğini. Dışarıdan göründüğü gibi değil dedi. Ben de ona baktım. Hiçbir hayat dışarıdan göründüğü gibi değil dedim. Ve o an şunu anladım. Biz gençken birbirimizi yanlış yerden seyretmişiz. Ben onun hayatını kusursuz sanmışım. O belki benim mücadelemi hiç görmemiş. Ama hayat ikimize de dersini vermiş. Toplantı bitince kapıya kadar geçirdim. Tam çıkarken döndü. Sen hep çok sessizdin dedi. Meğer içinde ne fırtınalar varmış. Gülümsedim. Bazen insan konuşamaz dedim. Büyüyünce konuşur. O gün onu gerçekten affettim. Çünkü artık eşittik. Statüde değil, insanlıkta. Ve ilk kez içimde bir eksiklik yoktu. Akşam eve gittiğimde oğluma baktım. Baba dedi, ben mimar olmak istiyorum. Başını okşadım, ol dedim. Benim olamadığım her şey ol. Ama şunu da ekledim. Hayatta kimin seni tanıyıp tanımadığı önemli değil. Sen kendini tanıyorsan yeter. Onu affettim ama o beni tanımadı. Sonra tanıdı. Ama artık ihtiyacım yoktu. Çünkü ben kendimi tanımayı öğrenmiştim. Ve gerçek başarı da buydu.